Saat gece yarısını geçmişti ve otobüs ıssız bir yolda ilerliyordu. Yolculuk sessizdi. Sadece motorun ritmik uğultusu duyuluyordu. Göz kapakları ağırlaşmaya başlamıştı ki aniden otobüs durdu. Nurten gözlerini açtı. Başını kaldırıp camdan dışarı baktı. Ortada hiçbir durak yoktu. Şoför aynadan geriye dönüp sessizce baktı. Sonra hiçbir şey söylemeden kapıyı açtı ve biri bindi. Nurten'in içini garip bir ürperti kapladı. Yolcu uzun, siyah bir pardösü giymişti ve yüzün neredeyse tamamen gölgeler içindeydi. Otobüs tekrar hareket etti ama garip olan bir şey vardı. Yeni yolcu bileti almamıştı. Nurten otobüsteki diğer yolculara göz gezdirdi. Kimse bu durumu garipsememiş gibi görünüyordu. Ama içinden bir ses, yanlış bir şey var diyordu. Yeni gelen yolcu usulca en arka koltuğa oturdu ve tam o anda otobüsteki tüm ışıklar titreyip söndü. Nurten'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Göz gözü görmüyordu. Bir an tam sessizlik oldu. Sonra fısıltılar yükseldi. Bu yolculuk sıradan bir yolculuk değil. Bu yolculuk sıradan bir yolculuk değil. Bu yolculuk sıradan bir yolculuk değil. Sesler Nurten'in kendi zihninin içindeymiş gibi yankılanıyordu. Birdenbire ışıklar yeniden yandı ama otobüs artık aynı yerde değildi. Nurten camdan dışarı baktığında dondu kaldı. Yol tamamen değişmişti. Ne bir tabela vardı ne de bir şehir ışığı. Gökyüzü yıldızsız ve zifiri karanlıktı. Şoför sanki hiçbir şey olmamış gibi önüne bakıyordu. Diğer yolcular hareketsizdi, hiç kıpırdamıyorlardı. Ve en arkadaki yolcu, Nurten cesaretini toplayıp başını çevirerek arkaya baktı ama boştu. Sonradan gelen o kişi artık orada değildi. Bir an bile durup düşünemeden otobüs bir tünele girdi ve ışıklar yeniden söndü. Uzun bir sessizlik, uzun bir karanlık ve sonra otobüs bir anda sertçe durdu. Şoför dönüp Nurten'e baktı ve ilk kez konuştu. Son durak senin için. Nurten'in içini tarifsiz bir korku kapladı. Şoförün sesi boğuk ve yankılı çıkmıştı. Sanki ses otobüsün içinden değil de bir kuyunun dibinden geliyordu. Nurten'in korkudan bacakları titriyordu. Koltuklara tutunarak ayağa kalktı. "Burası neresi?" diye sordu. Dışarısı kapkaranlıktı. Hiçbir ışık yoktu. Hiçbir ses yoktu. Yolcular hala hareketsizdi. Bir an bile kıpırdamamışlardı. Nurten şoföre bakmaya cesaret edemedi. Ama otobüsten inmezse ne olacağını da bilmiyordu. O an en arka koltuktan bir ses geldi. "İnme." Nurten
açıldı. Soğuk bir rüzgar içeri doldu. Ama dışarıda ne yol vardı ne de durak. Sadece boşluk. Şoför yine konuştu. Sesi daha da derinden geldi. İnme vakti geldi. Nurten'in nefesi kesildi. Kapının hemen önünde bir gölge belirdi. O gölge binen yolcuya aitti. Ama şimdi bambaşka bir şekle bürünmüştü. Yavaşça Nurten'e doğru yaklaştı ve o an otobüs bir anda sarsıldı. Kapılar kendiliğinden kapandı. Şoför çığlık çığlığa bağırarak direksiyonu çevirdi. Otobüs hızla geri gitmeye başladı. Nurten koltuğa tutundu. Korkudan gözlerini sımsıkı kapattı. Şoför otobüsü son hızla geri sürerken bir fısıltı tekrar duyuldu. Henüz gitme zamanı değil. Gözlerini açtığında otobüs eski haline dönmüştü. Motorun tanıdık uğultusu, hafif titreşimler, sanki hiçbir şey olmamıştı. Ama birden tünelin içine girdiler ve en arka koltuktan gelen o sesi bir kez daha duydu. Yolculuk daha bitmedi. Nurten'in yüreği ağzına gelmişti. Bu ses otobüsün içindeydi ama kimse konuşmamıştı. Tünelin içi zifiri karanlıktı. Otobüs yavaşlamıştı ama durmamıştı. Şoför konuşmuyordu. Diğer yolcular hala hareketsizdi. Nurten titreyen elleriyle çantasına sarıldı. Bir şey yapmalıydı. Ama ne? O sırada tünelin sonuna geldiler ve otobüs aniden durdu. Kapılar kendiliğinden açıldı. Dışarıda sisli bir yol uzanıyordu ve tam karşıda otobüs durağına benzeyen bir şey vardı. Ama bu normal bir durak değildi. Bembeyaz bir tabelası vardı. Üzerinde hiçbir yazı yoktu ve orada birisi bekliyordu. Nurten nefesini tuttu. Bu kişi Tarık'tı. Yıllar önce kaybolan Tarık. Onun burada olması imkansızdı. Ama Tarık onu gördü ve gülümsedi. Sonra elini uzattı. Hadi Nurten, yolculuk bitti. Gidelim buradan. Nurten'in zihni allak bullak oldu. Ona inanmalı mıydı? Şoför hiç hareket etmiyordu. En arka koltuktan ses bir kez daha geldi. Gitme. Nurten donup kaldı. Bir yandan da Tarık elini uzatmaya devam ediyordu. Hadi Nurten, bekliyorum. Tut elimi, gidelim. Nurten derin bir nefes aldı ve bir adım attı. Nurten ayağını otobüsün basamağına koydu. Soğuk hava yüzüne çarptı. Tarık hala elini uzatmış, onu bekliyordu. Yüzü tam da hatırladığı gibiydi. Ama bir şey farklıydı. Gözleri fazla donuktu.
fazla hareketsizdi. Nurten'in içini bir ürperti kapladı. Gerçekten Tarık mıydı bu? Tam dışarı adım atacakken bir el bileğini sıkıca kavradı. Ani bir ürpertiyle arkasını döndü. Şoför değildi. Yolculardan biri de değildi. Bu en arka koltukta olmayan kişi şimdi yanındaydı ve kulağına fısıldadı. Eğer gidersen geri dönemeyeceksin. Nurten sesi duyar duymaz nefesi kesildi. Bir yandan da Tarık'ın sesi yankılanıyordu. Nurten, hadi ama. Tarık'ın sesinde bir şey vardı. Bir sabırsızlık, bir an önce olmasını isteyen bir tını. Ve o an fark etti. Tarık nefes almıyordu. Hareket bile etmiyordu. Sadece orada öylece durmuş, gülümsüyordu ve elini indirmiyordu. Sanki bu beden Tarık'ın ama içindeki ruh başkasının gibiydi. Nurten geri çekildi. Gölge gibi beliren kişi başını salladı. Doğru karar. Nurten kafasını çevirip Tarık'a doğru baktı. Ama Tarık'ın yüzü değişti. Gülümsemesi silindi. Gözleri karanlık bir boşluğa dönüştü. Nurten korku içinde çığlık attı. Ama aynı anda otobüsün kapıları hızla kapandı. Otobüs hareket etti. Tarık'ın şekli sislerin içinde kayboldu. Nurten nefes nefese koltuğa çöktü. Yolcular hala hareketsizdi. Şoför gözlerini yoldan ayırmadan konuştu. Son duraktan dönen pek olmaz. Ve en arka koltuktaki ses bir kez daha fısıldadı. Ama sen döndün. Ama o an ayna bir şey yansıttı. Nurten'in gözleri büyüdü. Şaşkınlık içindeydi. Arka koltukta biri vardı ama bu kişi o değildi. Arkada oturan Nurten'di. Yüzü solgundu. Gözleri bomboştu ve gülümsüyordu. Tıpkı Tarık gibi. Nurten kendine bakıyordu ama bu baktığı o değildi. Bu şey onun yerine geçmeye çalışan bir varlıktı ve ağzını açıp fısıldadı. Sen geri döndün ama artık aynı kişi değilsin. Nurten'in kanı dondu. Sen kimsin? Kimsin? Kendi ses tonuyla cevap aldı. Ben senim. O an otobüs birden sarsıldı. Işıklar titredi. Nurten gözlerini kapattı ve her şey karardı. Gözlerini açtığında güneş doğuyordu. Otobüs normal bir caddede ilerliyordu. Yolcular hareket ediyordu. Şoför sıradan bir şekilde direksiyonu çeviriyordu. Çok tuhaftı. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Ama Nurten bir şeyin değiştiğini biliyordu. Camda kendini göremedi. Yansıması kaybolmuştu. Ve o an en arka koltuktan kendi sesi duyuldu. Yolculuk bitti mi sandın? Nurten bu yaşadıklarına
sesi duyduğuna emindi. Ama otobüs tamamen normal görünüyordu. İnsanlar yerinde, şoför dikkatli. Dışarısı sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanıyordu. Ama camda hala yansımasını göremiyordu. O an bir şey fark etti. Yanındaki yolcu ona bakıyordu. Kadın şüpheli bir ifadeyle gözlerini kıstı ve aniden fısıldadı. Sen buraya ait değilsin, değil mi? Nurten şaşkın bir şekilde ne demek istiyorsunuz diye sordu. Ama kadın cevap vermedi. Sadece gözlerini kaçırdı ve önüne döndü. Nurten tüm vücudunun buz kestiğini hissetti. Şoförün aynasından baktığını fark etti. Şoför gözlerine dikmiş, doğrudan ona bakıyordu. Otobüs bir durağa yaklaştı. Nurten inmek istediğine emindi ama bacakları hiç kıpırdamıyordu. Kapılar açıldı. İnsanlar indi, bindi. Nurten de kalkıp inmek istedi ama yerinden kıpırdayamadı. Hareket edemiyordu. Sanki otobüs onu bırakmıyordu. Ya da o gerçekten inemiyordu. O sırada yanındaki kadın hızla ayağa kalktı. Nurten'e korku dolu gözlerle baktı ve hızla otobüsten indi. Ama inerken bir şeyler mırıldandı. Bunu fark ettiğin an çok geç olur. Nurten panik içerisinde kafasını çevirdi. Arka koltuk boştu ama tam o an kendi sesi duyuldu. Yolculuk daha yeni başlıyor. Nurten'in içini tarifsiz bir korku kapladı. Bu yolculuk bir türlü bitmiyordu. Bitemiyordu. Ne kadar durak geçerlerse geçsinler, otobüs onu bırakmıyordu. Şoför aynadan gözlerini hiç ayırmıyordu ve arka koltuktaki o ses hala kulağının içinde yankılanıyordu. Yolculuk daha yeni başlıyor. Nurten bunu durdurmalıydı. Ama nasıl? Elini çantasına attı ve bir ayna buldu. Camlarda yansıması yoksa bu aynada ne görecekti? Derin bir nefes aldı ve aynaya baktı. Ama kendisini göremedi. Bambaşka bir yüz gördü. Bu yüz onu otobüs durağında bekleyen Tarık'a aitti. Ama bir farkla Tarık'ın gözleri kocaman açılmış ve ağzı bir çığlıkla donmuş gibiydi. Sanki bir şeyden korkuyordu. Bir şeyden ya da birinden. Nurten'in nefesi titredi. O sırada otobüs ani bir fren yaptı. Kapılar son kez açıldı. Şoför dönüp direkt ona baktı ve sadece bir kelime söyledi. Seç. Nurten kalbi hızla çarparken ayağa kalktı. Neyi seçmeliydi? İnmek mi? Yoksa bu sonsuz yolculuğa devam etmek mi? Hangisi doğru karardı? Hangisi onun için daha güvenliydi? Bilemiyordu. En arka koltuktaki ses yeniden fısıltıyla konuşmaya başladı.
yansımasını gördü. Fakat garip olan bir şeyler vardı. Aynı Tarık gibi o sırıtan ifade duruyordu yüzünde. Halbuki gülmüyordu. Gözlerindeki şok derin karanlıkta aynıydı ve ağzı aynı Tarık'ınki gibi şok içinde çığlık atar gibi ağzı açık duruyordu. Ve o anda korku dolu o otobüs yeniden önünde durdu ve kapılar açıldı. Şoför gözlerini dikerek ona baktı ve dedi ki, indikten sonra her şey normale dönecek mi sandın? Yolculuk bitti mi sandın? Nurten titreyen elleriyle aynayı cebine koydu. Şoförün sesi kulaklarında yankılanıyordu. Nurten o otobüse binmeye devam ettiği sürece çıkışı bulamayacaktı. Biliyordu ki bu bir kısır döngüydü. Ama şimdi bir şeyi anlamıştı. Bu döngüyü ancak kendisi kırabilirdi. Ayağa kalktı ve otobüse binmek yerine geri adım attı. Şoförün yüzü öfkeyle gerildi. Otobüsün kapıları kapanmadı. Sanki onu zorla içeri çekmek istiyordu. Nurten'in zihni karmakarışıktı. Bu yaşadığı olaylara bir türlü anlam veremiyordu. O otobüste neydi öyle? Orada yaşananlar. Tarık gerçek miydi? Peki ya aynada niye onun yansımasını görüyordu? Ve sonra başına gelen olaylar, kıpırdamayan yolcular, gözükmeyen fısıltı, daha birçok şey kafası allak bullak oldu. Otobüse binmediği sürece her şey normale dönüyor gibiydi. Ama yine de bir tuhaflık vardı. Kendisi sanki görünmez olmuştu. Yansıması kaybolmuştu. Binse bir ayrı dert, binmese başka bir ayrı dert. Cebindeki aynayı çıkarttı ve titreyen elleriyle bir kez daha kendisine baktı. Aynada bir silüet vardı ve aniden gözlerin önünde geçmiş canlandı. Yıllar önce o gün hava sisliydi. Nurten Tarık'ı uğurlamak için durağa kadar gelmişti. Tarık bir yere gitmek zorundaydı ama nereye gittiğini söylememişti. Bir daha dönecek misin diye sormuştu Nurten. Tarık sadece gülümsemişti. Ama o gülümsemede bir gariplik vardı. Sonra otobüs geldi. Simsiyah, eski bir otobüs. İçinde oturan yolcular hiç hareket etmiyordu. Tıpkı kendisinin bugünkü sürekli bindiği otobüsteki yolcular gibi. Tarık hiçbir şey olmamış gibi binmişti ve o günden sonra bir daha asla dönmemişti. Kayıplara karışmıştı. Yakınları ne kadar arasalar da bir daha kendisine ulaşılamamıştı. O otobüs sıradan bir otobüs değildi. Kaybolanları götüren bir yolculuktu. Şu an kendisi de büyük ihtimal kaybolmuştu. Yakınları onu arıyor ama bulamıyordu. Peki
yolculuğun içine mi sürükleniyordu? Bu lanet döngüden nasıl kurtulacaktı? Tüm bunları düşünürken otobüs şoförü camdan ona baktı ve hiç kımıldamadan konuştu. O hala içinde. Onu istiyorsan bilmelisin. Nurten'in dizlerinin bağı çözülecek gibi oldu. Tarık içeride miydi? Yoksa bu bir tuzak mıydı? Cebindeki aynaya tekrar baktı ve yine aynada kendisinin değil, Tarık'ın yüzünü gördü. Yüzü bu kez daha netti ama bağırıyordu. Ağzını açmış, sessiz bir çığlık atıyor gibiydi. Sanki ondan yardım istiyor gibiydi. Nurten hemen gözlerini kapattı. Bu bir oyundu. Otobüs zayıfları ve kaybolmuşları içine çeken bir tuzaktı. Tarık yıllar önce binmişti ve geri dönememişti. Ama Nurten bilmeyecekti. Şoför sabırsız bir şekilde Nurten'e baktı. Ama Nurten geri adım attı ve elindeki aynayı yere fırlattı. Ayna kırıldı ve o an her şey değişti. Otobüsün içindeki o hayaletimsi yolcular buhar olup kayboldu. Otobüs aniden boşalmaya başladı ve Tarık sislerin arasından belirdi ama artık o otobüse mahkum değildi. Kurtulmuştu. Normal haline dönmüştü. Tarık Nurten'e baktı. Gözleri minnettarlıkla doluydu. Sonra gülümsedi. Otobüs bir daha hiç durmamak üzere hareket etti ve gözden kayboldu. Nurten kendini rahatlamış hissediyordu ve artık biliyordu. O otobüs kaybolanları esir alan bir yolculuktu. Yıllar önce Tarık'ı içine çeken bu yolculuk Nurten'e aynı kaderi yaşatamamıştı. Üstelik Nurten Tarık'ı da kurtarmıştı. Nasıl oldu, nasıl yaptı bilmiyordu ama cesaretinin bunda etkili olduğunu biliyordu. Kırık aynaya son kez baktı ve artık kendini özgür hissediyordu. Bu korkunç yolculuk artık tamamen sona ermişti.